hoş geldiniz. Ben Arçelik Elci, Erhan Hangişi. Enerji ve bakım uzmanıyım. Yaklaşık 13 yıldır Arçelik'te çalışıyorum, Arçelik Elci'de. Daha öncesinde de şu an komponenti olan Döktaş Dökümcülük'te çalışıyordum. Orada da yani Zekeriya Bey de ve Yüksel Bey de bilir, Göksel Bey de yani bir 15 senedir biz aslında boysu kullanıyoruz. Ben 2003'te Döktaş'tan Arçelik'e geçtiğim zaman gördüğüm şuydu, hem Kore, sunuma geçeyim daha sonra da. Bizim şirketimiz tabii Arçelik ve LG'nin ortaklığı, %50 ortaklı bir şirket. İkisi de büyük şirket tabii. İkisi bir araya gelip bir tane yeni şirket kurduklarında hem Arçelik'in kuralları hem LG'nin kurallarının uygulanması gerektiği ve sıfırdan kurulan bir yapı ve Arçelik tarafında da klimanın ilk üretildiği yer olduğu için bazı deneyimler, bilgilerin de gerektiği bir şirketti. Ben başladığımda 1,5-2 sene olmuştu şirket kurulalı. Fakat bakım faaliyetleri hep elden, manuel şeylerle yapılıyordu. Ben orada ilk yaptığım şey hemen işte Boyce kullandığımızı daha önce bildiğim için onun alımıyla ilgili çalışmaları yaptık ve atölyelerdeki ilk başta o vardiya defterlerini kaldırdık. O şekilde ilerlemeye başladık. Ben yine ilk başta bir Arçelik'ten bahsedeyim. Arçelik dediğim gibi 99 yılında LG Electronics ve Arçelik'in ortaklaşa kurduğu Arçelik LG klima fabrikasıdır. 2000 yılında Gebze Organize Sanayi'de çalışmaya başlamıştır. ISO 9001, 14001, OSAS 18001 gibi sertifikalar bulunmaktadır. Yıllar geçti tabii üretim kapasitesi arttı. 2 milyon civarında klima üretme kapasitesi sahip bir şirket. Birçok klima modelleri üretmiştir. Biz ilerleyen yıllarda Kore tarafından yapılan EESH dediğimiz enerji, sağlık, çevre ve iş güvenliği başlıklarında denetlemelere tabi tutuluyoruz. 2010, 2012 ve 2014'te biz bu konuda birincilik ödülleri aldık. Özellikle 2014 yılında aldığımız birincilik ödülü tüm LG işletmelerini kapsayan bir şey. Dünya çapında 58 tane falan fabrikası vardır LG'nin. O boyutta bir şirketin. Özellikle enerjiyle ilgili yaptığımız çalışmalarda ve bakımla ilgili yaptığımız çalışmalarda gösterdiği değerlendirmedir. Şimdi bakım ekibimiz. Biz şimdi Boyce'un tarihçesinde bahsedeyim ben. Dediğim gibi 2003 yılında Boyce'u biz kullanmaya başladık. 2004 yılında tüm makine listesini Boyce programda tanımlamıştık. Yani o dönemde tabii sayısal olarak kodlamalar yapıyorduk. Yani 10 nokta bilmem falan şeklinde böyle 5'li bir kodlamamız vardı. 2005 yılında ekipman bakım talimatlarını Boyce içerisinde tanımladık. 2006'da iş emirleri formatına start verdik. 2007'de mean time between failure ve mean time to repair dediğimiz yani iki arıza arasındaki geçen süreyi ve arızaların ortalama süresini özellikle Kore tarafında istendiğinden bu tip formatlar üzerinde çalışmaya başlamıştık. O dönemde Boyce de bu konuda gelişmelere yardımcı oldu bize. O raporları kullanmaya başladık. 2008 yılında ben LG'nin Hindistan'da düzenlediği bir konferansta Boyce'u anlatmıştım. O zaman çok ilgilerini çekmişti. Daha sonraki sunumlarımızda da hep kullandık Boyce'u. Bize gelen, yurt dışından gelen birçok denetim ekibine direkt Boyce üzerinden İngilizce versiyonunu açarak, yani çok fazla deminki bahseden beyefendi gibi doküman hazırlamadan her ne istiyorlarsa anında gösterdiğimiz için ödüller almamızı sağlayan en büyük şeylerden biridir. Tabii diğer yazılımlar da var. QDMS de bunun etkili. 2010'da yine Boyce iş emirlerinin ağacı tanımlandı. 2013 yılında biz Boyce Web ile ilgili çalışmalara başladık. Boyce Web'e geçelim diye. 2014 yılında Boyce Web'i kullanmaya başladık. Şimdi Arçelik LG'de bakım çalışmaları nasıl yapılıyor? 2014'te Boyce Web'e geçerken tekrardan varlık ağacı tanımlaması yaparak fabrikayı alt başlıklara böldük. İşte üretim alt başlıkları dış bant üretim, iç bant üretim gibi, boyahane prosesi gibi ya da işte benim dahil olduğum üretim mühendisliği yöneticiliği gibi alt başlıklar oluşturduk. Bunları da burada görüldüğü gibi mesela daha önceki bir 10 kodlu bir şey değil de harf kodlamasına geçerek daha basitleştirmeye, operatör arkadaşların çünkü bir tezgaha gittiği zaman hemen kısa kodlar yazarak o tezgahın tanımlamasını yapmasını ve girişini yapmasını sağladık. Mesela burada ART tanımıyla arıtma tesisimizi söylemiş olduk. Onun altında bir noktayla ikinci bir kodlama işte arıtma den 2 dediğimiz zaman dengeleme tank 2 olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde hızlı bir kodlamaya geçtik Boyce Web ile beraber. Aynı zamanda SAP ile 2003'ten beri zaten entegrasyonu vardı Boyce'un. Boyce Web'de de bu entegrasyon devam etti.
Bunun içerisinde biz bu depoda tuttuğumuz malzemeleri resimlerini de entegre ettik. Onlar da çok kolaylıkla şu yanda götürdüğümüz kutucuklara dokunduğumuz zaman ekrana nesnenin ne olduğunu çıkarabiliyorsunuz. Hani adet miktarını falan filan, fiyatını, her şeyini zaten görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir kolaylık da sağladı bize. Onun dışında SAP'ye tanımlamadığımız böyle çok kullandığımız bedeli düşük malzemelere de ayrı bir kodlama sistemi kurmuş daha önce. Onu da devam ettiriyoruz. Yani civata, somun gibi şeylere fatura girişini yapıyorsunuz SAP'ye ama 100 kalem aldınız. 100 kalemi birden düşmemeniz lazım. Her iş başında 3 tane kullanırsanız 3 tane, 5 tane kullanırsanız 5 tane düşmeniz lazım. Onu sağlayabilecek ikinci bir kodlama sistemi kurmuştuk. Yaklaşık 9000'e yakın burada tanımlı malzeme var. Bunu da aynı şekilde kullanıyoruz. Yani iş emirlerinde bunlardan da gerekirse SAP malzemesi kullanacak, onların da düşümü yapılıyor. Bu aynı zamanda biz kritik kodlama da yaptık. Şu köşede görülen kritik kodlaması 1, 2 gibi tanımlamalar var. Şurada görülen. Bu şekilde bizim için çok kritik olan malzemeleri bir, temin zorluğu olan yurt dışından getirdiğimiz malzemeleri bir, diğerlerini 2 ve 3 gibi kodlamalarla tanımlayıp denetimlerde özellikle en kritik malzemelerimiz bunlardır, stok durumu budur diye anında gösterebiliyoruz. Arıza bakım talebi BOIS üzerine bizim iş talepleri ekranından gelebilmektedir. Bir de tabii iş emirleri sayfasından alabiliyoruz. Onun dışında telefonla gelen talepler de oluyor. Vardiya defterleri tutuluyorsa onlardan da gelen olabiliyor. Veya koruyucu bakımlar sonrası çıkan işlerde bize iş emri olarak gelebiliyor. Biz daha çok bu yeşille işaretledim. İş talepleri ekranıyla iş emirleri sayfasında kullanmaya özen gösteriyoruz. Koruyucu bakım faaliyetlerimizi koruyucu bakım sayfamızdan otomatik olarak tanımladığımız tarihlerde üretilmesini sağlıyoruz. Daha önceden bunları manuel, günlük olarak sorgulayıp tarihi gelen işlemlerini üretiyorduk. Bunu artık otomatik olarak günde en az 3 sefer sorgulayıp o bölümün olması gereken işlemlerinin dökümünü sağlayabiliyoruz. Yıllık koruyucu bakım planlarını kullanıyoruz. Bu özellikle BOIS Web'de daha etkili oldu. Bütün atölyelere bunun tüm dökümünü alıyoruz. Burada işte kodlamalarımız da var. E3, E4, M2, M4 gibi. Bunu işte tanımlamaya çalıştım ben. Yani haftalık mı, günlük mü, aylık mı, 3 aylık mı, 6 aylık mı periyotlarına kadar hepsini görebiliyorsunuz. Bu direkt ekrandan alındığı için şu yeşiller tamamlananları gösteriyor. Kırmızı devam edenleri gösteriyor. Gri ise daha sonraki aylardaki planlanan işleri gösteriyor. Çok kolaylıkla bulunduğumuz durumu görebiliyoruz. Bu tip analizler alabiliyoruz. Yani üretim maliyet merkezleri bazında arıza bakımları, koruyucu bakımları, onların maliyetlerini, sürelerini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Günlük bakım kontrol formumuz var. Buradan yapılan işleri operatör ve işlem numaralarına göre alabiliyoruz. Haftalık trendde ne kadar koruyucu bakım faaliyetinin gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Arıza duruşlarının analizlerini yapabiliyoruz. Yani en çok hangi arızayı yaşadık, o arızanın hangi maliyet merkezlerinde yaşandığını, hangi tezgahlarda daha çok yaşandığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu demin bahsettiğim mean time to repair and mean time between failure analizlerini yapabiliyoruz. Bunları kullanılarak çok rahat raporlamalar yapabiliyoruz. Şimdi ben daha çok BOIS değil de BOIS Web'in kazandırdıklarını söylemeye çalışmaya istedim. Çünkü BOIS zaten kullanıyorduk. Biz sıfırdan bir noktaya getirmişti BOIS bizi. BOIS Web üzerine neler koydu? 2003 yılından beri BOIS'i kullanıyorduk. 2014 yılında BOIS Web'i geçiş yaptık ve bu çalışmalarımız, yani 2003'ten beri olan çalışmalarımızı hiç kaybetmeden aynı şekilde BOIS Web'e taşıyabildik. BOIS Web'e geçişte varlık kodlamasını rakam yerine biraz önce bahsetmiştim, harfe geçerek daha kolay kullanılmasını sağladık. Bizim Kore tarafından özellikle tercih edilen bu Six Sigma faaliyetleri ve FI11 dediğimiz, yani içerisinde TPM 5S gibi faaliyetlerine girdi. Fabrika iyileştirmeleri 11 adım dedikleri bir başlık var. Onun içerisinde birçok format var. Onunla ilgili çok rahat raporlar alabiliyoruz. O denetimlerde bizim işimizi kolaylaştırıyor.
Şimdi Boyce'da bir tezgahta bir hattan bir tezgaha alıp başka bir hatta taşıdığınız zaman onun verileri kayboluyordu. Tanımlı olduğu çünkü maliyet veya gruptan çıkarıp başka yere koyduğunuz zaman onun bilgisi gidiyordu. Voice Web'de o her alt tezgaha özel bir kod verdiğiniz için o tezgaha taşındığınız zaman da verisi kaybolmuyor. Diyelim 2014'e kadar A hattında üretimde yaparken o tezgah 2014'ten sonra B hattına taşındıysa geriye dönük tüm datasını şu kadar yıl A hattında bu kadar yıl B hattında çalıştı diye rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bu büyük bir kolaylık. Şayet ölçülen değer minimum maksimum aralığının dışında ise Voice Web tanımlanan tezgah için otomatik bakım talebi üretebiliyor. Bu da güzel bir çalışma. Voice'da manuel olarak koruyucu bakım faaliyetleri üretilmekteyken Voice Web bunu otomatik hale getirdi. Özellikle ben bunu talep etmiştim. Çünkü o gün siz bakım formu üretmediğiniz durumda o gün operatörün önüne bir iş düşmediği için koruyucu bakım faaliyeti yapmıyordu. Ama siz bunu her gün otomatik üretir hale getirdiğinizde atölyeler bazında printerlarına aktarıp alımlarını yapabiliyoruz. Voice Web ve QDMS entegredir. QDMS tekrarlayan arızalar için NCR dediğimiz uygunsuzluk raporları üretebilmektedir. Voice Web yeni bir teknoloji yazılımı, kullanıcı dostu, yönetmesi kolay, daha yüksek fonksiyonlara sahip. Voice Web diğer programlarıyla entegre olabilmektedir. İnternetten de çok rahatlıkla erişip işte evden de olsanız bütün menülerinize girip bakabiliyorsunuz. O yüzden güzel bir çalışma. Ben buraya arıza duruş oranlarımız %2'den binde 5'e düştük gibi bir rakam koydum ama bu yani Voice'u kullandığımız tarihten itibaren geçerli şeylerdir. Hatta bu sene binde 4'lerde gibi bir rakamlardayız. Daha da iyi giden bir yapımız var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım. Buyurun. SAP var bizde. SAP kullanıyoruz. Şimdi şöyle, ben 2003'te 2002'de Arçelik'e geçince Arçelik oradaki dediğim gibi şeylere baktık. Neler kullanılıyor diğer Arçelik işletmelerinde. Oradaki kullanım zorluklarıyla ilgili bazı şeyler aldık. Dediğim de bahsetmişti arkadaşımız. Maliyet de tabii bunun önemli. Amerikan Maximo'ydu sanırım. Öyle bir yazılıma da baktık. Hani onlardan da şu dönüşü aldık. Hani bir talepte bulunduğunuz zaman bir 5-6 ay gibi bir sürede size dönüş yapabiliyorlar. Voice'da ise yeri geliyor telefonla, yeri geliyor bir mailinizle aynı gün içerisinde istediğiniz çalışmalar yapılabiliyor. SAP'yi kullanan Arçelik işletmeler de var ama biz bundan memnunuz yani. Anladım. Teşekkürler. Evet, 13 yıl oldu. Evet. Şu an Boyzat dediğimiz uygulamada web'in ikinci jenerasyonu ürünü. Yani şu an üçüncü kuşak ürün kullanılmakta. Ayrıca yani, çok uzatmak istemiyorum ama neden SAP yapmadınız dediniz ya. Ben hep yıllardır şöyle anlatıyorum bu müşterilerime. Diyorum ki bu iş SAP'de yapılır mı? Mutlaka yapılır. Ama ne yapmanız lazım? Size bir core verecekler. Siz ondan sonra diyecekler ki ne istiyorsunuz? Bize bir anlatın diyecekler. Yani size özel bir takım elbise dikmeye çalışacaklar. Şimdi bu başlangıçta doğru ama ilerleyen zamanlarda yanlış olduğunu biz çok kere gördük. Yani bugün bu bakış açısıyla yarın böyle baktığınızda yani kilo aldığınızda o takım elbiseyi çıkarıp atmak zorunda kalırsınız. Yani bu tür sistemlerde sistemi canlı tutmak, sürekli ikamesini sağlamak durumundasınız. Bir rapor ihtiyacı olduğunda o talebi yazmak zorundasınız. Biz size diyoruz ki hani bir vardır ya bir espri, burada yapılmışı var. Bunun arkasında bu işletmeyi en iyi siz biliyorsunuz. Biz de bu işin bilgisayar ortamında nasıl yapılacağını biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Arkamızda 20 yıllık know-how ve 250 tane müşterinin ortak aklı var diyoruz. Müşterilerimize hep böyle anlatıyoruz. Yani siz bu ürünü aldığınızda o ürün orada olmaz. Erhan Bey'in dediği gibi, Akın Bey'in dediği gibi. Ürün sürekli gelişiyor ve biz bu gelişimi müşterilerimizle sürekli paylaşıyoruz. Çünkü öbür türlü benim için de onu korumak zor. Benim elimde 250 tane source olması gerekir. Haliyle bizim tek hedefimiz vardır. Her müşteride aynı source kodun olmasıdır. Haliyle her müşteri o anki son duruma sahip olur bizde. Yani bizi burada farklı kılan en büyük noktalardan bir tanesi bu. Bunu da ekstra size ilave olarak belirtmek istedim. Buyurun. Sunum için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu öncelikle. Sağ olun. Ben sormak istiyorum. Bu meantime between failure süresinde değişiklik oldu dediniz.
düzelme oldu dediniz. Bunun rakamsal değerlendirmesini yaptınız mı? Size ne kadar bir getirisi oldu? Şu yüzden soruyorum. Bu programı satın alırken, bakımcılar talep ederken yönetime diyorlar ki ya biz böyle bir şey satın almak istiyoruz. Onlar da diyorlar ki bize bunun getirisi ne olacak? Özellikle de rakamsal açıdan onları tabii daha çok ilgilendiriyor bu durum. Maliyet açısından ne kazandınız rakam olarak? Ya şöyle, yani Voice'da zaten biz bütün faaliyetlerimizi, yani 30 saniye ve üzerindeki duruşları anlatıyoruz. 5 dakika ve 10 dakikanın üzerindeki duruşları bana kadar bilgileri geliyor. Bunların hepsi Voice'da işlemli olarak kayıtlı. Şimdi bir hattınızda, bir tezgahınızda biz en alttaki motoruna kadar tanımladığımız için onların şeylerini görebiliyoruz. İki arıza arasındaki süreyi görebiliyoruz. Ona göre standart bakım süresini tekrar değiştirebiliyoruz. Yani sık arıza yaşanan bir tezgahınız varsa onun arıza sıklığına göre koruyucu bakım periyotlarını değiştiriyorsunuz. 3 ayda baktığınız veya ayda baktığınız tezgahın bakımını ihtiyaca göre diyorsunuz ki bunu haftada bir yapayım ve oradan duruş yaşamayayım ben. En çok kazandırdı, yani o analizden baktığınız o noktalarda böyle çok düşüyorsa iki arıza arasındaki süre, oradaki bakım faaliyetinin periyodunu değiştiriyorsunuz. O da tabii size duruş süresi, biz tabii 60'a yakın ülkede ihracat yapan bir şirketiz. Hem LG tarafından hem Arçelik tarafından sevkiyatlarda yaşayacağınız sıkıntıları önlemiş oluyorsunuz. Zaten TPM'in de ana başlıklarından bir tanesidir. Bu tip bir kazancı var. Bakımcılar pek o da rakamlara bakmıyorlar ama Eczacıbaşı'daki arkadaşımız Akın Bey de verdiği rakam çok ciddi bir rakamdı. Bunları finans olarak ciroda karlılığa göre şey yaptığınız zaman bu rakamlar çok büyük rakamlar. Tabii. Yani 2 milyon rakamın yıllık ciro ne kadar? Yani 500 milyon dolar. 500 milyon. 500 milyonun %1,5'unu hesap ettiğinizde ne yapar? 6 yani %1 deseniz 5 milyon yapar. 5 milyon. Yani 7,5 milyon dolar falan yapar. 7,5 milyon dolar. Bunun %30 karlılık ya da dediğiniz zaman aşağı yukarı 2 milyon karlılık Evet. gibi bir rakam düşünebiliriz. Evet, bu yıllara yayılmış bir şey. Bir senede olan bir şey değil de. Akın Bey de ifade etti. Eczacıbaşı Koç grubu Türkiye'de öncü sanayi kuruluşlarımızdan. Anadolu'daki diğer işletmeler gerçekten bunları örnek alıyorlar. Onların durumu daha da ben Türkiye'de 300 sanayi şirketi en azından danışmanlık yaptım, gezdim, biliyorum. Onların durumları hakikaten çok daha gerilerde. Bizim dünyayla rekabet edebilmemiz için aynı minderde güreşiyoruz. Onların seviyesine gelebilecek teknolojik ve maliyet konularında iyileşme yapılması lazım. Bizim aslında burada niş ürünler olarak şirketin, BİMSER'in konumlandırılmasında en büyük amaç fabrikaları ve sanayi kuruluşlara bunları kazandırabilmektir. Bunları kazandırdığımız sürece yaşayacaklar. Aksi takdirde rekabet etme şansı olmadığından gidecekler. Yani bu çok net, bunu bilmek lazım. Yani işin özünü, nihai amacını, yoksa sadece iş emri girdi veyahut da rapor, güzel rapor, grafik çıktı meselesi değildir. Yani iş varlık ve yokluk meselesidir. Evet. Teşekkür ediyorum. Başka sorunuz var mı acaba? Şimdi Selçuk Bey kendini tanıtmadı. Antalya Ulaşım Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun.